Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık pamuk gibi bir peynirli çörek tarifi hazırladım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çöreğimizin hamuru için yoğurma kabına bir tane yumurta beyazı almakla başlıyoruz. Yumurta sarısını ise üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ama üzerini kapatalım. Yumurta sarısı açıkta beklerse üzeri çok çabuk kabuk tutuyor. Yoğurma kabına aldığımız yumurta beyazının üzerine bir paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çeyrek su bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Ama burada yağın hepsini dökmeyelim. Bardağın dibinde hamuru toparlarken kullanacağımız 1-2 kaşık kadar yağ bıraksak yeterli olur. Unu eklemeden önce mayanın çözünmesi için biraz karıştırmalıyız. Süt ılık olduğu için maya zaten çok çabuk çözünecektir. Artık unu ekleyebiliriz. 3,5 su bardağı un ekleyip spatula veya kaşıkla toparlayabildiğimiz kadar toparlamalıyız. Malzemeleri gram cinsinden görmek isterseniz videonun açıklama kısmına hem bardak kaşık olarak hem de gram cinsinden ekliyorum. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Hamuru spatula ile toparlayabildiğimiz kadar toparladıktan sonra bardağın dibindeki yağı döküp elimizde birkaç dakika yoğurmalıyız. Yoğurduğunuz her hamuru bu şekilde kolaylıkla ele yapışmadan tertemiz yoğurabilirsiniz. Bardakta yağ ayırmayı unutmuş olabilirsiniz. Sorun değil. Fazladan 1-2 yemek kaşık yağ asla hamurun kıvamını bozmaz. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için 40 dakika bekletiyoruz. ...40 dakika sonra kabaran hamuru artık şekillendirebiliriz. Çörek için 40 santimlik yuvarlak bir tepsi kullanıyorum. Ben tepsiye pişirme kağıdı serdim ama yağ da sürülebilir. Hamuru tepsinin üzerine alıp elimizde ezerek genişletiyoruz. Genişlettiğimiz hamurun üzerine parmaklarımızla bastırarak kanallar açıyoruz. Aralarında yaklaşık 3-4 santim boşluk vererek 5-6 tane yuvarlak kanallar açıp çöreğimizin şeklini tamamlamış oluyoruz. Şekil verdikten sonra başta ayırdığımız yumurta sarısını sürebiliriz. Daha kolay sürülmesi ve daha parlak olması için yumurta sarısının içine 1 tatlı kaşığı pekmez dökebiliriz. Yumurtalı pekmezi iyice karıştırdıktan sonra çöreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz.
Yumurtayı da sürdükten sonra son işlem olarak kanallara peynir yerleştirmeliyiz. Ben 100 gram lor peyniri ile 100 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Ama bu çörek her tür peynir çeşidini kaldırır, yani istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Karıştırdığımız peyniri hafif bastırarak açtığımız kanallara yerleştiriyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken nokta, görüntüyü bozmaması açısından kenarlara peynirleri taşırtmamaya çalışmak. Çöreğimizi artık fırına gönderebiliriz. 180 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırını önceden ısıtmanıza gerek yok ama fanını açmanızı öneririm. Çöreğimiz servise hazır. Dilimleyip servis edebiliriz. İnanın yumuşacık, pamuk gibi bir dokusu var. Mutlaka denemelisiniz. Hatta akşamdan hazırlayıp dolapta bekleterek sabah pişirebilirsiniz. Bu güzel çöreği deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.